Bu videonun sonunda bugün Instagram'da gördüğünüz o el değmemiş doğa manzaralarına neden aşık olduğumuzu ve bu tutkunun ardındaki 200 yıllık sırrı İskoçyalı bir şairin nasıl tek başına yarattığını anlayacaksınız. Evet, yanlış duymadınız. Bugün bildiğimiz anlamda doğa turizmi denen olguyu tek bir kitap başlattı. Öncesinde insanların tehlikeli ve işe yaramaz gördüğü dağları, gölleri ve vadileri birer arzu nesnesine dönüştüren, uğruna para harcanacak, ziyaret edilecek yerler haline getiren bir şiirden bahsedeceğiz. Bu, Walter Scott, Ay En Göl'ün Hanımefendisi adlı eseri. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz, ölmeyi reddedenler. Bugün, bir kitabın sadece bir hikaye anlatmakla kalmayıp, kelimenin tam anlamıyla dünyayı nasıl değiştirebileceğini, bir coğrafyanın kaderini nasıl yeniden yazabileceğini ve modern kültürümüzün DNA'sına nasıl işlediğini göreceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Walter Scott, 19. yüzyılın başlarında bir edebiyat süperstarıydı. Bugünün J.K. Rowling'i ya da Stephen King'i gibi düşünün. Yazdığı her şey anında satılıyor, tüm Avrupa'da okunuyordu. Göl'ün Hanımefendisi, 1810'da yayınlandığında adeta bir bomba etkisi yarattı. Ama bu etkinin büyüklüğünü anlamak için dönemin ruhunu kavramak şart. Scott, İskoçya'nın dağlık bölgelerinin, yani Highlands'in eski klan kültürünün İngiliz merkezi hükümeti tarafından sistematik olarak ezildiği ve yok olmaya yüz tuttuğu bir zamanda yazıyordu. Kilt giymek yasaklanmış, klan şeflerinin gücü kırılmış, eski yaşam tarzı bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışmıştı. Yani Scott, bir belgeselci gibi var olanı kaydetmiyordu. Tam tersine, kaybolmakta olan bir dünyaya bakıp onu yeniden icat ediyor, romantik bir mitoloji yaratıyordu. İşte bu eser tam olarak bunu yapıyor. Bir yanda İskoçya Kralı 5. James'in kılık değiştirerek dağlarda avlanması, diğer yanda sürgündeki asil Douglas ailesi ve onlara sığınak olan asi klan şefi Roderick Dhu. Ama biz bugün her zaman olduğu gibi, olayı özetlemeyeceğiz. Bizi ilgilendiren, bu romantik macera şiirinin ardındaki fikirler. Ve ilk fikir, belki de en sarsıcı olanı, Scott, doğayı yeniden icat etti. Bugün bizim için doğal güzellik dendiğinde aklımıza ne geliyor? Yemyeşil vadiler, masmavi göller, heybetli dağlar. Peki 18. yüzyıl insanı için ne ifade ediyordu? Genellikle korku, tehlike ve verimsizlik. Dağlar, medeniyetin ulaşamadığı, haydutların ve vahşi hayvanların cirit attığı, tarıma elverişsiz, çirkin ve işe yaramaz yerlerdi. Güzellik, insanın düzenlediği, şekil verdiği bahçelerde, simetrik parklarda aranıyordu. Scott, Göl'ün Hanımefendisiyle bu algıyı temelden yıktı. O, İskoçya'nın vahşi doğasını alıp onu bir sanat eserine dönüştürdü. Şiirde Trossachs geçidi gibi yerler tasvir edilirken kullanılan dile bir bakın. Kayalık zirveler, parçalanmış ve yarılmış, burç, kubbe veya mazgal oluşturmuştu. Ya da Loch Katrine Gölü için canlı altından parlayan bir tabaka ifadesini kullanır. Bunlar sadece betimleme değil, birer duygu yüklemesi. Scott, doğaya bir karakter, bir ruh veriyor. Manzara artık sadece bir arka plan değil. O, yüce, görkemli, hatta korkutucu derecede güzel bir varlık. İşte buna, pittoresk, yani resim gibi diyoruz. Scott, okurlarına vahşi doğaya nasıl bakacaklarını, onda nasıl bir güzellik ve anlam bulacaklarını öğretti. Sonuç ne oldu? Şiir yayınlandıktan hemen sonra, binlerce İngiliz ve Avrupalı turist, daha önce adını bile duymadıkları bu ücra köşeye, Loch Katrine akın etmeye başladı. Oteller inşa edildi, yollar yapıldı, rehberler tutuldu, şiir, adeta bir turizm broşürü gibi çalışmıştı. Bugün bir yere tatile giderken el değmemiş doğa arayışımız, o doğanın en güzel fotoğrafını çekme takıntımız, işte bu 200 yıllık mirasın bir parçası. Scott bize vahşi doğayı nasıl tüketeceğimizi, onu nasıl bir deneyime dönüştüreceğimizi gösteren ilk isimdi. Bu fikir ne kadar sağlam? Elbette bu romantik bakış, doğanın gerçekliğini, acımasızlığını ve zorluklarını gizleyen bir fantezi. Scott, Ayen şiiri, gerçekliğin üzerine atılmış büyülü bir pelerin gibi. Ama bu pelerin o kadar etkili oldu ki, bugün bile üzerinden çıkaramadık. Bu da bizi ikinci temel fikre getiriyor. Medeniyetlerin çatışması. Şiir, sadece güzel manzaralardan ibaret değil. Özünde iki farklı dünyanın ölümcül çarpışmasını anlatır. Bir tarafta, kan bağına, toprağa ve şefe mutlak sadakate dayalı eski Highland klan sistemi var. Bu dünyayı, asi, gururlu ve vahşi klan şefi Roderick Dhu temsil ediyor. Diğer tarafta ise, merkezi otoriteye, yazılı kanunlara ve ulus devlet fikrine dayalı modern dünya var.
Bu dünyayı da kılık değiştirmiş olan Kral James temsil ediyor. Sürgündeki Douglas ailesi ise bu iki dünyanın arasında sıkışıp kalmış durumda. Onlar krallığın soyluları ama hayatta kalmak için klanların dünyasına sığınmak zorundalar. Scott, bu çatışmayı basit bir iyi-kötü savaşı olarak sunmuyor. Roderick DHU, halkını yağmalayan, kan döken bir haydut. Ama aynı zamanda insanlarına karşı bir baba gibi koruyucu, sözünün eri, inanılmaz bir onur anlayışına sahip bir lider. Kral James ise adaleti ve düzeni getirmek istiyor ama bunu yaparken acımasız olabiliyor, eski gelenekleri hiçe sayıyor. Kitap bize şu soruyu sorduruyor: İlerleme adına bir kültürü yok etmek meşru mudur? Klan sadakati mi daha değerlidir, yoksa ulusa sadakat mi? Bu çatışmanın çözümü ise, Scott, Ian nerede durduğunu bize gösteriyor. Şiirin sonunda ne oluyor? Asi Roderick DHU ölüyor. Onun temsil ettiği uzlaşmaz vahşi dünya yok olmak zorunda. Ama sadık ve asil Douglas affediliyor ve kralın düzenine entegre ediliyor. Yani mesaj açık. Eski dünya ancak ehlileştirilirse, modern devletin kuralları altına girmeyi kabul ederse var olabilir. Geri kalanı ise, romantik bir trajedi olarak hatırlanıp müzelik olacaktır. Bu, sadece İskoçya'nın hikayesi değil. Modernleşen her toplumun yaşadığı sancının, gelenekle modernite arasındaki gerilimin evrensel bir anlatısı. Scott, bu kaçınılmaz ve acı verici süreci romantik bir formülle paketleyerek bize sundu. Bu formül, bugün bile Batı'nın kendinden olmayanı anlama veya yanlış anlama biçimini etkilemeye devam ediyor. Kitabın kalbindeki üçüncü ve belki de en dramatik fikir ise, onur anlayışının paradoksal doğasıdır. Şiirin en unutulmaz sahnelerinden birinde, kılık değiştirmiş Kral James, yani Fitzjames, bilmeden düşmanı Roderick Dhu'nun topraklarında kaybolur. Roderick onu bir misafir olarak kulübesine alır, ateşinin başında ona yiyecek ve içecek ikram eder. Oysa Fitzjames, Roderick'in can düşmanıdır ve Roderick'in adamları dışarıda onu öldürmek için beklemektedir. Ama misafirperverlik yasası, İskoç dağlarında kutsaldır. Bir adamla ekmeğini paylaştığın an, o senin koruman altındadır. Roderick DHU, ertesi sabah bizzat can düşmanına rehberlik ederek, onu kendi topraklarından güvenli bir şekilde çıkarır. Yolda bir ıslık çalar ve bir anda bütün vadi yüzlerce silahlı adamla dolar. Fitzjames'e ne kadar büyük bir tehlikeden kurtulduğunu, kendi insafına kaldığını gösterir ama söz vermiştir. Onu güvenli bölge olan Coilantogle Ford'una kadar götürür. Ve tam o anda, misafirlik bittiği an, kılıcını çeker ve şöyle der: "Şimdi, misafirim değil, düşmanımsın. Kendini savun." Bu sahne, onurun ne kadar durumsal ve mutlak bir kavram olabileceğini gösterir. Roderick'in ahlakı, bizim anladığımız evrensel ahlak değil. O, bir dizi kurala göre yaşıyor. Klana sadakat, misafire koruma, düşmana ölüm. Bu kurallar birbiriyle çelişiyor gibi görünse de, kendi bağlamlarında mutlak bir geçerliliğe sahipler. Scott, bu onur anlayışının hem soyluluğunu, hem de modern bir dünyada neden sürdürülemez olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, rasyonel değil, ritüelistik bir ahlak. Ve modern devletin tek tip evrensel hukuk anlayışıyla taban tabana zıt. Bu fikir nerede çatlıyor? Tam da bu noktada. Bu onur anlayışı, ne kadar etkileyici olursa olsun, keyfiliğe ve sürekli bir şiddet döngüsüne mahkumdur. Scott da bunun farkında. Roderick'in sonu, bu eski ve parçalı onur dünyasının da sonudur. Öyleyse, bunca yıl sonra, modası geçmiş bir İskoç şiiri neden hala bizimle konuşuyor? Neden ölmeyi reddediyor? Çünkü Gölün Hanımefendisi sadece bir kitap değil, modern bilincimizi şekillendiren bir prototiptir. Birincisi, Scott Ian yarattığı romantik doğa fikri, bugün turizm endüstrisinin temelini oluşturuyor. Hepimiz, tıpkı Kral James gibi, otantik ve vahşi bir deneyim arayışıyla yola çıkan modern turistleriz. Gittiğimiz yerlerde Scott Ian bize öğrettiği gibi, resim gibi manzaralar arıyoruz. Game of Thrones'un çekildiği yerleri veya Yüzüklerin Efendisi'ndeki Yeni Zelanda'yı ziyaret etmek, Loch Katrine'e yapılan o ilk seyahatlerin günümüzdeki bir yansımasıdır. İkincisi, ulusal kimliklerin nasıl inşa edildiğini anlamak için bu şiir bir laboratuvar gibidir. Her milletin, özellikle zor zamanlarda sarıldığı kurucu mitleri vardır. Scott, İskoçya için yenilginin ve kültürel yok oluşun ortasında gurur duyulacak, romantik ve güçlü bir ulusal kimlik yarattı. Bu, tarihin nasıl bir markaya dönüştürülebileceğinin en parlak örneklerinden biridir. Bugün siyasi liderlerin, şanlı geçmişimize dönelim söylemlerinde hep biraz Walter Scott yankılanır. Son olarak Roderick DHU karakteri.
O, modern edebiyatın ve sinemanın vazgeçilmezi olan onurlu kanun kaçağı veya romantik anti-kahraman arketipinin atasıdır. Kendi ahlaki kuralları olan, sisteme başkaldıran ama içinde bir parça soyluluk barındıran karakterleri severiz. Tony Soprano'dan Walter White'a kadar, bu karakterlerin hepsi Roderick Dhu'nun pelerininden çıkmıştır. Onlar, düzenin sıkıcılığına ve ikiyüzlülüğüne karşı vahşi bir alternatif sunarlar ve bu bize her zaman çekici gelir. Gölün hanımefendisi, bir manzarayı hayal gücümüzün coğrafyasına, kayıp bir kültürü ulusal bir destana ve acımasız bir klan şefini karmaşık bir kahramana dönüştürdü. O, sadece bir hikaye anlatmadı. Bize dünyaya nasıl bakacağımızı, geçmişi nasıl yorumlayacağımızı ve hatta tatilde nereye gideceğimizi fısıldadı. Doğayı bir turizm ürününe, tarihi bir ulusal markaya ve kanun kaçağını romantik bir kahramana dönüştüren bu şiir, modern dünyayı şekillendiren gizli bir kod ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.